Merhabalar, ben Nihan öğretmen. Bugün sizlere Kodla veya Bilişim Eğitimi Yaygınlaştırma ve Araştırma Projesi kapsamında öğrencilerin eğitiminde kullandığımız kodlamayı tanıtmada yardımcı sitelerden biri olan Kod.org sitesini tanıtıyorum. Kod.org sitesi her eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilere farklı tema ve içerikler yardımıyla kod yazma mantığını oyunlaştırarak öğretmektedir. Kod.org sitesinde farklı temalar ve konular içeren değişik kademelerde kurslar yer almaktadır. Öğrenciler kullanıcı adı ve şifreleriyle siteye girerek bu kurslardan düzeylerine uygun gördüklerini seçip tamamlayabilmekte, ilerleme düzeylerini ve kendi seviyelerini görebilmektedirler. Ayrıca kodlama saati gibi etkinlikleri de tamamlayarak kendi adlarına özel sertifikalar alabilmektedirler. Yine öğretmenlerimiz de kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle kendilerinin ve öğrencilerinin gelişimini takip edebilmekte, okulu, sınıfı adına, öğrencileri adına sertifika oluşturabilmekte, Kod.org sitesindeki öğretmenler için hazırlanan ders planları ve forumlara ulaşabilmektedirler. Şimdi dilerseniz kodlama eğitimi kurslarını tanıyalım. Kurs kataloğu bölümüne girdik. Burada kendimize veya sınıf düzeyimize uygun bir kurs seçebiliriz. Burada öğrencilerin sevebileceği farklı temalar var. Ayrıca unutmadan Kod.org sitesinde bilgisayarsız da uygulayabileceğimiz sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklere de ulaşabilirsiniz. Temel düzey bir kurs olan Klasik Labirent'le başlayalım. I was in 8th grade when I learned to program. I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. You just learn these lessons, and there aren't that many of them, and you just eventually can get to the point where you can do almost anything that you want. Computer science is just learning how a computer works and how it thinks so that you can teach it to do new things. These days, what you can do in computer science is pretty much amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. In the next hour, we're going to play a game that will teach you the basic concepts of programming. Usually programming is all in text, but we'll use Blockly, which uses visual blocks that you drag and drop to write programs. Under the hood, you're still creating code. To start off, we're going to build code for a program that will help this angry bird move through a maze to get to the evil pigs that stole its eggs. Blockly is split into three main parts. On the left is the bird's maze, where your program will run. The instructions for each level are written below the maze. This middle area is the toolbox, and each of these blocks is a command that the bird can understand. The white space on the right is called the workspace, and this is where we'll build our program. If I drag the move block to our workspace and press run, what happens? The bird moves forward one box on the grid. And what if I want the bird to do something after the move forward on one box? I can add another block to our program. I'm going to choose the turn right block, and I'll drag it underneath my move block until the yellow arrow appears. And then I'll drop it, and the two blocks will snap together. When I press run again, the bird will perform the commands that are stacked from top to bottom on our workspace. If you ever want to delete a block, just remove it from the stack and drag it to the trash can. After you've hit run, you can always hit the reset button to get the bird back to the start. Now let's get those pigs. Kursların bazı bölümlerinde böyle videolar ortaya çıkıyor. Eğer video oynatamıyorsanız da bu şekilde yazılara da ulaşabiliyorsunuz ve ayrıca böyle de indirme tuşuyla da bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Şimdi kursun ilk bölümü olan kısma geçeceğiz. Burada yönergeler var. Burada ekranımız mevcut. Çalıştır butonumuz var. Yönergeyi okuduktan sonra tamamı tıklayabilirsiniz. Çalıştırmak için bütün komutları blokların komutlarını yazdığımız alanımıza yazdıktan sonra çalıştıra tıklıyoruz. Burada da taşı bloğunu tutup diğer bloğun altına yapıştırın diyor. Şimdi kuş yudumuzcağı ilerletmek için kaç tane kare gitmemiz gerektiğine bakmak gerekiyor. Bir tane ilerle bloğu mevcut.
bir tane ilerleyecek ve duracaktır çalışmaya başladığımızda. Evet. Tamamlayamadık. Gördüğünüz gibi çalışma alanında bize 3 tane blok kullanma hakkı vermiş. Biz şu an sadece 2 tanesini kullanmışız. Demek ki buna bir tane daha blok ekleyebilirim. Zaten ilerletmem gerekiyor. Bir blok daha ekledim. Sıfırla dedikten sonra tekrar çalıştırıyorum. Evet. Buradan kodu görüntüleyebiliriz. Move forward kodumuz var. Hem blok sürükleyerek kodlamayı öğreniyoruz, hem de kod yazımının nasıl olduğunu JavaScript dilinde de görüntüleyebiliyoruz. Tekrar oynayabiliriz ya da ilerleyebiliriz. Ayrıca da beğendim ya da beğenmedim şeklinde de burada görüşümüzü de belirtebiliyoruz. Devam edelim. Yine gördüğünüz gibi kuşu domuzcağa ulaştırmaya çalışacağız. Şimdi 1, 2, 3 tane blok ilerlememiz gerekiyor. Bize 4 blok hakkı vermiş. 2 tanesini de kullanmış. Bizden de evet, tamamladık. Şimdi bakıyoruz. Çalıştır diyelim. Buradan tekrar kodu görüntüleyebilirsiniz. Devam edelim. Şimdi komutlar gitgide artacak ve yönergeler gitgide zorlaşacak. Bu adım adım ilerleyen ve kişinin, öğrencinin, öğretmenin kendi seviyesine göre ilerleyebildiği, kendi hızında ilerleyebildiği bir kurs. O yüzden bunu güzel yapıyor. Şimdi ilerlememiz gereken 2 tane bloğumuz var mesela. Daha sonra domuzcuğa ulaşmak için gördüğünüz üzere sağa dönmemiz gerekiyor. Ve sağa döndükten sonra tekrar bir blok daha ilerleyeceğiz. Şimdi bakalım. Gitgide yeni komutlar da öğreniyoruz. Turn right komutunu öğrendik şimdi de Java'da. Devam diyelim. Bu tabii ki de böyle bu kadar basit şekilde ilerlemeyecek. Bu temel seviyede dediğim gibi. Örneğin ileriye bir bölüme geçelim. Burada gördüğünüz gibi buz devri teması var. Temalar değişik değişik. Şimdi çalıştığı zaman ilerleyecek ama dönmesi de gerekiyor. Fakat bize sadece 5 tane blok vermiş. Yani biz sürekli ilerle sola dön sağa dön diye bunu tamamlayamayız. Daha az blok kullanmamız gerekiyor. O yüzden burada kadar tekrarlı bloğu var mesela. Onu kullanacağız. Gördüğünüz meşe pulumuduna kadar, yani ona ulaşana kadar ilerleyeceğiz. Ve eğer sola doğru yol varsa diyor. Fakat sola doğru değil, bu yollar sağa doğru. O yüzden biz bu yönergeyi değiştirebiliriz. Eğer sağa doğru yol varsa şeklinde değiştirdim ve sağa dön dedim. Şimdi meşe pamuduna karakterimiz ulaşana kadar ilerleyecek ve eğer sağa doğru yol varsa sağa dönecek ve ilerlemeye ulaşana kadar devam edecek. Hadi bakalım. Şu gördüğünüz hareket sensörü şeklinde bir orada ikon çıkıyor. Ve her seferinde yaptığına dair de ulaştı. Kodu görüntüleyelim. Burada while komutunu, if komutunu da öğretiyor. Biz biraz atladığımız için tabii ki de yeni komutları daha hızlı bir şekilde öğrenmiş olduk. Burada bir video daha var, onu izleyelim. An if-else statement is a decision between two things. So say, for example, if Scrap finds the acorn, he's happy, else he's sad and keeps searching. Now let's see how we can use an if-else statement with our buddy Scrap. This block looks the same as the if block, but there's an extra part on the bottom that says else. If I put a move block where it says do, and a turn left block where it says else,
That means Scrat will move forward if there's a path ahead. And if there's not a path ahead, Scrat will turn left. It's making a decision and doing one of the two actions based on that decision. And just like if blocks, you can put if-else blocks inside repeat blocks. Now let's help Scrat get that acorn. Evet bakalım. Şimdi ileriye tuşunu gördük. Şimdi ileride yol varsa yap, değilse farklı bir şey yap komutumuz da var. Tekrar az önce öğrendiğimiz gibi kadar tekrarla meşe palamuduna gelene kadar ilerlememiz gerekecek. Eğer ileride yol varsa ilerle, ama değilse hangi yöne dönmemiz gerekiyor? Sola dönmemiz gerekiyor. Zaten burada ilerle olduğu için bunu çıkarabilirim. Bu arada şurada kalanları da tekrar buraya götürüp çöpe atabiliyorum. Deneyelim. Burada bir tuş daha var. Adım tuşu. Adım tuşuna bastığınızda her bir seviyenizi, her bir yaptığınızı tekrar tekrar görebiliyorsunuz. Nerede hata yaptığınızı bulabiliyorsunuz. Bu blokta belki geçerli değil ama sonraki çalışmalarınızda göreceksiniz. Bu adım tuşundan da yararlanabilirsiniz. Çalıştır diyelim. Evet, sincapımız kavuştu. Kodu görüntüleyelim. Görüyorsunuz videoda da dediği gibi if ve else komutlarını görmüş olduk. Java diliyle de okumuş olduk. Devam diyelim. Son iki kursu da bitirip daha sonra sizlere sertifikanın nasıl yazdırıldığını da göstermek istiyorum. Tekrar burada da meşe palamuduna kadar ileride yol varsa ilerle, değilse gördüğünüz üzere sağa dönüyor karakterimiz. Hemen bakalım olacak mı? Evet, ulaştım. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Ve son bölümde bize 3 tane blok veriliyor ve bu blokları silemiyoruz. Gördüğünüz gibi bu blokların üzerinde çalışacağız. Bloklarımız önceden de gördüğümüz kadar tekrarla, ileride yol varsa, eğer sağa doğru veya sola doğru yol varsa yap, değilse farklı bir komut yap blokları. Şimdi gördüğünüz gibi karakterimiz ileride yol varsa ilerleyecek. Değilse, eğer sağa doğru yol varsa sağa dön. Değilse sola dön diyorum ve çalıştır butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi karakterimiz komutları algılıyor ve meşe palamuduna ulaşıyor. Kodlarımız gitgide daha karmaşık hale geliyor. Evet, kursumuzu tamamlamış olduk. Şimdi videoyu izleyelim. Hey guys, we're here at NASA's Jet Propulsion Lab in the room where we control the Curiosity rover, which is on Mars right now exploring the planet. The rover navigates Mars using a computer program that works a lot like the last puzzle you just solved. The last bit of code you created lays out instructions that can tell any robot how to find its way through a non-branching maze or tunnel of any complexity or length. It could be a zombie, a bird, a self-driving car, or even a Mars rover. The code you wrote can get it where it needs to go. You may not think you've learned a lot in your first hour of code, but actually, these basic concepts you just learned are at the heart of
every program or app that you'll ever create. So we've learned about repeat loops, repeat until statements, if statements, the if-else block. But hey, guess what? Don't stop here. There's tons of other stuff to learn. Visit code.org and continue your education in decoding. Once you complete our full 20-hour curriculum, you'll have mastered the basics of programming and can start learning how to write phone apps, games, or robot instructions. Really anything, you name it. Technology is changing everything we do, and it doesn't matter if you're young or old. Programming is fun, and guess what? Anyone can do it. Evet, gerçekten çok ilham verici çalışmalar. Kodlama saati kursumuzu tamamladık. Şimdi sertifikamızı oluşturabiliriz. Ben projemizin ismi olan Kodla Veya adına sertifikayı oluşturmak istedim. Evet, gördüğünüz gibi buradan sertifikamızı sosyal medyada paylaşabilir ya da yazdırabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.